Şu an tam karşıya, sadece ekrana odaklan ve gözünü hiç ayırmadan eline aldığın renkli bir kalemi kulağının hizasından yavaşça öne getir. Kalemin rengini sadece tam önüne geldiğinde daha net fark edeceksin. Yan taraftayken rengi aslında tamamen gri değildir. Ancak periferik görme alanımızda renk algımız merkezdeki kadar gelişmiş değildir. Bugün gerçeği algılama şeklimize dair bir bakış açısı sunacağız. Çünkü gözünün kenarıyla gördüğün dünya, beyninin sınırlı veriyi tamamlama süreciyle oluşur. Gözümüzdeki retina homojen bir yapı değildir. Merkezdeki fovea bölgesi çok yüksek çözünürlüğe sahipken çevre bölgeler düşük çözünürlüklüdür ve daha çok hareket algısına odaklıdır. Bunu düşük çözünürlüklü bir görüntüleme sistemine benzetebilirsin. Sadece odaklandığın merkez yüksek detay ve renk bilgisi sunar. Merkezdeki koni hücreleri parlak ışıkta ve renk ayrımında iyiyken, retinadaki çubuk hücreleri düşük ışıkta harekete duyarlıdır ve renk algısı sunmazlar. Peki etrafımızdaki her şey neden renkli görünüyor? Madem kenarların renk çözünürlüğü düşük, bu bütüncül görüntüyü beyin nasıl inşa ediyor? Cevap, beynin görsel veriyi işlerken hafızadaki bilgilerle anlık bir bütünleme yapmasında gizli. Beynin eksik verileri mevcut bağlamda tamamlıyor. Masanda duran kırmızı kupaya doğrudan bakmasan bile beynin görsel belleği kullanarak onun orada olduğunu ve kırmızı olduğunu biliyor. Bu bir sahte renk fırlatma değil, veriyi birleştirme sürecidir. Eğer bir arkadaşın kupayı sen fark etmeden yeşil olanıyla değiştirseydi, kenar görüşündeyken beynin alışkanlıklarını kullanarak hatalı bir tahmin yapabilir ve kupayı kırmızı olarak algılamanı sağlayabilirdi. Bunu bir deste oyun kartıyla deneyebilirsin. Gözünü karşıya dikip kenardan bir kart çekersen, detayları göremediğin için rengini veya değerini seçmekte zorlanırsın. Peki neden böyle bir sisteme sahibiz? Cevap, evrimsel süreçte hayatta kalmamızı sağlayan hızlı tepki mekanizmalarında saklı. Çalılıkların arasında sana doğru yaklaşan bir yırtıcı varsa, renginden çok hareketin konumu ve hızı hayatta kalman için belirleyicidir. Hareket algısı hayati önem taşır. Retinanın çevre bölgelerindeki hücreler merkeze göre harekete çok daha duyarlıdır. Bu refleks bugün de hayatımızı kurtarıyor. Otoyolda yan şeritten aniden fırlayan bir aracı renginden önce hareket halindeki bir kütle olarak algılarsın. İşin ilginç yanı, gözümüzde optik sinirin retinadan çıktığı noktada hiçbir alıcı yoktur. Bu yüzden orada görme yetimiz yoktur. Gözden beyne giden o sinir kablosunun retinayı delip geçtiği noktada fotoreseptör yoktur. Burası biyolojik bir kör noktadır. Beynin bu boşluğu çevredeki görsel verilerle doldurarak o kara deliği algılamamızı engeller. Üstelik her göz kırptığında görüntü kısa süreliğine kesilir. Ancak beyin bu kesintileri silerek süreklilik algısı yaratır. Zihnimizin görsel işleme biçimini sanatçılar yüzyıllardır kullanıyor. Rönesans ressamları izleyicinin odağını yönlendirmek için detayları merkezde yoğunlaştırmışlardır. Ana karakteri en keskin detaylarla çizerken tablonun kenarlarını daha az detayla işleyerek izleyicinin gözünü merkezde tutmayı başardılar. Bu teknik, insan görme sisteminin çalışma prensibine uyumlu olduğu için izleyiciyi merkeze odaklanmaya teşvik ediyordu. Peki, beynin daha önce karşılaşmadığı yepyeni bir nesne kenar görüşüne girerse ne olur? Görsel sistemimiz bu belirsizliği nasıl çözüyor? Beyin, nesnenin şekline, gölgesine ve ortamın ışığına bakarak en olası tahminini yapar ve görseli buna göre yorumlar. Eğer mutfaktaysan ve kenardan yuvarlak bir cisim geçiyorsa, beynin onu tanıdık bir nesneye, örneğin elma, benzeterek anında bir renk ataması yapabilir. Ancak laboratuvar ortamında tamamen anlamsız, soyut ve renksiz şekiller kullanıldığında, denekler kenardaki nesneleri renkleri belirsiz gri lekeler olarak algılamıştır. Neden her yeri merkez kadar yüksek çözünürlüklü ve renkli görmüyoruz? Çünkü bunun biyolojik ve metabolik maliyeti çok yüksektir. Eğer retinadaki tüm hücreler fovea kadar yüksek yoğunlukta olsaydı, beyin bu devasa veriyi işlemek için vücudumuzun toplam enerji kapasitesinden çok daha fazlasına ihtiyaç duyardı. İlginçtir ki, sanal gerçeklik gözlükleri üreten mühendisler de işlem gücünden tasarruf etmek için benzer bir mantık kullanıyor. Buna foveated rendering deniyor. Sadece baktığın noktadaki pikseller yüksek kalitede işlenerek işlemci yükü hafifletiliyor.
Gündüzleri renk ve detay odaklı olan bu sistem, ışık azaldığında daha çok hareket algısına odaklanan gece görüş moduna geçer. Loş ışıkta merkezdeki koni hücreleri etkisizleşir. Bu yüzden yıldızlara kenar görüşüyle baktığında çubuk hücrelerinin yüksek hassasiyeti sayesinde onları daha parlak görebilirsin. Gece karanlığında görüşümüz büyük oranda renksizdir. Zihnimizdeki renklerse anılarımızdan ve deneyimlerimizden gelen tamamlayıcı verilerdir. Mühendisler, kenar görüşündeki düşük renk ve detay ayrımını bildiği için trafik levhalarını sadece renklere göre değil, ayırt edici geometrik şekillere göre tasarlamıştır. Dur tabelasının sekizgen olması, onun şekilsel olarak uzak mesafeden veya çevre görüşünden kolayca tanınmasını sağlar. Gözünü sabit tutarsan, retinanın çevresindeki alıcılar statik görüntüye alışır ve Troxler etkisi sonucu renkler soluklaşmaya başlar. Troxler etkisi, beynin yeni veri gelmediği durumlarda çevredeki sabit görsel uyaranları filtreleyerek enerji tasarrufu yapma eğilimidir. Loş bir odada aynada kendine bakarsan, Troxler etkisi yüzünden algının değiştiğini ve yüz hatlarının farklılaşmış görünebileceğini fark edebilirsin. İşte asıl soru şu: algıladığımız dünya gerçekliğin kendisi mi yoksa zihnimizin yaptığı bir simülasyon mu? Işık, renk veya ses evrende bizim algıladığımız halleriyle değil, dalga boyları şeklinde bulunur. Beynimiz bu dalgaları bizim için renk veya ses olarak yorumlar. Bir çileğin kırmızı görünmesinin sebebi nesnenin kırmızı dalga boylarını yansıtıp diğerlerine emmesidir. Kırmızı nesnenin kendisinde değil, beyindeki yorumundadır. Beyin dış dünyayı pasif bir kamera gibi kaydetmez. Dış verileri kullanarak zihninde tutarlı bir gerçeklik modeli oluşturur. Hepimiz benzer biyolojik donanıma sahip olduğumuz için dünyayı benzer şekilde yorumluyor ve buna kolektif bir gerçeklik diyoruz. Kenar görüşündeki sahte renk algısı, sistemin kusursuz değil, oldukça başarılı bir tahmin mekanizması olduğunu kanıtlar. O kalemi kenardan merkeze getirdiğinde, beyninin düşük kaliteli veriyi yüksek kaliteli veriyle güncelleme sürecine tanıklık edersin. Beynin seni hayatta tutmak ve çevreyi anlamlı kılmak için sürekli bir tahmin yürütme halindedir. Biz de bu tahminlere gerçeklik deriz. Artık çevrene bakarken gördüğünün dış dünyanın doğrudan bir kopyası değil, beyninin oluşturduğu bir model olduğunu hatırlayacaksın. Görme duyumuz bu kadar çok tahmin içeriyorsa, diğer duyularımızın da benzer süreçlerle bizi çevreye adapte ettiğini söyleyebilir miyiz? Videoyu beğendiysen abone ol. Çünkü merak burada bitmiyor. Bir sonraki video şu an ekranda seni bekliyor.